Merhaba değerli dostlar. Ayşe'nin Ürgüyevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle fuşya rengi bir iple karşınızdayım. Alize Angora Gold simliyle. Şöyle ipimin etiketi yok. Renk numarasını veremiyorum hanımlar. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modeli anlattım. Modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Siz daha önce modelimin kurulumunu izlemediyseniz hanımlar linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linkini tıklayarak video izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut. Kurulumunu detaylı bir şekilde nasıl yaptığımı orada paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Şimdi kol altı kesimi yapıyoruz. 5 tane zincirle beraber trabzanımı yaptım. Zincirin altından giriyorum. 1 2 tane trabzan. Sık iğnemin içine batıyorum. 1 trabzan. Zincirin altından giriyorum. 1 2 tane trabzan. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. 1 2 3 trabzan. Zincirin altından giriyorum. 1 2 trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 trabzan. Bakın şöyle. Burada 1 2 3 4 5 tanesi. Şöyle kol kenarı yapacağız. Diğeri oyuntu olacak. İsterseniz siz daha şöyle devam edebilirsiniz hanımlar. Şöyle zincirin altından girdim. 1 2 buradaki trabzanların tepesine şöyle batıyorum. Ben buraya kadar örmek istedim. Şöyle zaten 5 tanesi kenar olacak. Burası da kol altı oyuntumuz olacak. 1 2 2,5 model. Ve şimdi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle sık iğne 3 zincir. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 2 zincir arada aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 2 zincir arada aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne. Ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Yakaya gelince beraber yaka kesimine başlayacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Modelimi yaptım. 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine sık iğne olarak değil ipimi doluyorum. Bir tane trabzan buraya yapıyorum hanımlar. Çünkü kesim yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Buraya bir trabzan yaptık. Trabzan yapmasa çirkin duracağı için şöyle bir trabzan yapıp hiç zincir çekmeden kesmeye başladık. Orada 2-3 tane zincir, 3 tane zincirimiz var. Onu çekmeden şöyle ördük. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine de bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirimizle beraber 5 tane trabzanımız var. Buradaki trabzanın tepesine batmıyoruz hanımlar. Burada 1 2 zincir çekiyorum. 3 değil. 2 zincir çekip şuraya batıyorum hanımlar. Fıstığımızın tepesine batıyoruz.
kesim yapıyoruz ya hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum, sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum burada. Burada normal modelimizi örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 zincir, ortadaki fıstığın tepesine sık iğne. 3 zincir, sık iğnemizin içine batıyoruz, trabzan. Şimdi bu şekilde kol altına kadar örmeye devam edeyim. Orada dönüşümüzü beraber nasıl sağlayacağız onu göstereceğim size. Evet hanımlar, 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın kol altına geldik. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan 1 2 3 4 ve 5. Burası bizim kol ağzı, bu da kol altı oyuntusu oldu hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Burada gelip burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Burada yarım modelimiz var. 1 2 3 4. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 zincir, sık iğnemizin içine sık iğne ile sabitliyoruz. Ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik, kesim bölümüne. Şimdi burada yine tam modelimizi yaptık. Modellerimizin yerleri değiştiği için şöyle 1 2 zincir çekip ipimi doluyorum. Sık iğnemin içine yine batıyorum. Şöyle bir trabzan. İpimi doluyorum, hiç zincir çekmeden kenar trabzanlarıma batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Zincir çekmeden şöyle gördüğünüz gibi yine kesim yapmış olduk. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bakın yakamız olmaya başladı bile. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanları örüyorum. Burada yine hanımlar şöyle 1 2 zincir çekiyorum. 3 değil, 2 tane zincir çekip buradaki fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Kesim yapıyoruz ya hanımlar. Bir, iki, zaten buradaki trabzanla zinciri atladık. 2 tane zincir çekip tepeye sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum ve normal bir şekilde modelimi örüyorum. Sık iğnenin içine 3 tane trabzan. 3 zincir çektim. 2 3 trabzan. 1 2 3 zincir, fıstığımızın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir, sık iğnenin içine şöyle 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir, buradaki iki fıstığın arasına sık iğne. 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımı yapıp dönüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık hanımlar. Burası kol ağzı. Ve burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimine geldik. 1 2
3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, sık iğnenin içine batıyorum, şöyle bir trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum, kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum hanımlar. Bir, iki zincir çekiyorum. Buradaki ortadaki fıstığın tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. Normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir fıstığımın tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir sık iğnenin içine şöyle 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir fıstığımın tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir sık iğnenin içine trabzan. Bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Örüp dönelim, buraya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, yine yakaya geldik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, buradaki sık iğneye batıyorum, bir trabzan. Son kez kesim yapıyorum, artık kesimi bitireceğim hanımlar. Bir zincir çekmeden ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Artık normal bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Kesimimi bitirdim hanımlar. Buraya atlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Normal bir zincir. Şöyle tepeye sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, şöyle burayı 4 zincir diyebilirdim ama değil. 3 zincir yeterli hanımlar. Fıstığın tepesine sık iğne. Bu şekilde artık düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Kesim olmayacak. Şimdi buradan dönüp buraya gelin, beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yakaya geldim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğnenin içine şöyle sık iğne. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kesim yapmıyoruz hanımlar. Kesimimiz bitti. Bir iki model şöyle düz örmek istiyorum. Ördükten sonra yakamız daha güzel ortaya çıkmış oluyor. Daha iyi anlaşılıyor. Nasıl durduğunu. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan 1. Aynı yere batıyorum. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Şöyle fıstığımın tepesine sık iğne. Modelimiz bu şekilde. Burada olduğu gibi burada da yine yarım model yapacağım hanımlar. Burada da yine yarım modele devam edeceğiz. Modelimizin bütünlüğü bozulmasın diye. Ben şimdi bir iki model daha yapıp düz bir şekilde
ve geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimizi bitirdik. Şöyle şu 3 modeli de kesim olmadan ördük. 3-4 model yerleri değiştiği için şöyle 1, 2, 3, 4 model. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir yaka kesimi oldu. Kol altımız da aynı şekilde hanımlar. Modelimizin ön yüzü, bu da arka yüzü bu şekilde. Arkadan da göstereyim size. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.